Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli el açması milföy börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir şişe maden suyu, benim kullandığım şişe 250 milimlikti. Normal klasik 200 milimlik kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, dilerseniz üzüm de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada kafanız karışmasın, ben maden suyunun hepsini kullanmadım. 200 milimlik kadarını kullandım. Unu azar azar dikkatli bir şekilde ekleyerek spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Püf noktaları için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Masada kullandığım unla birlikte. Hamuru masaya aldıktan sonra özlü bir hal alıncaya kadar 4-5 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 20 dakika kadar dinlendireceğim. Bezelerimi hazırladım. Uygun bir servis tabağının içerisine aldım. Üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben iç malzemesini hazırlıyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben kıymalı olarak hazırladığım için kıymalı iç harcının tarifini de vermek istiyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine yaklaşık 300 gram kadar kıyma kullandım. Sıcak tavanın içerisinde eze eze kavuruyorum. Kıymanın üzerinde bir parça streç kalmıştı. Onu aldım. Aklınızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Yavaş yavaş eze eze karıştırıyorum. Kıyma suyunu salmaya başladı. Kıyma suyunu saldıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar tuzunu kontrol edip tuz eklemesi yapacağım. Kıymayı kavurmaya devam ederken 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Hamur açmak için erittiğim tereyağından kullandım. İsterseniz içerisine biraz da margarin kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş karıştırarak kavuruyorum. Yağ geçmeye başladıktan sonra 1 adet orta boy soğanımı minik minik doğradım. Onu ekliyorum.
Bir yandan bir tane kapya biber, 2 tane yeşil biberimi de yine aynı şekilde küçük küçük doğradım. Onları da ekliyorum. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar ve biberler yumuşayıncaya kadar kavurdum. Bu aşamada dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Göz kararı olarak kullandım. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. İç harcımı hazırladım. Hemen sizler için hızlı bir şekilde hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur olmuş. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur açılmaya başladıktan sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Çok fazla un kullanımı hamuru kurutabilir. Yavaş yavaş unu serpiyorum. Sadece yapışmasını engellemek için. Hamuru açabildiğiniz kadar açın. Ben çok fazla ince açtım. Sizler bu kadar ince açmayın. Yağ sürerken bu sefer zorlanabilirsiniz. Hamuru bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Kurumaması için üzerine başka bir sofra bezi örttüm. 4 tane bezeyi açtım. Video çok uzun olmasın diye hepsini göstermedim. Oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını sürüyorum. İçerisine de biraz margarin karıştırdım. İsterseniz sadece tereyağı, sadece margarinle de yapabilirsiniz. Ama tereyağlı çok daha lezzetli olur. Üzerine yağ sürdüğümüz zaman ister istemez ufak tefek delikler oluşabilir. Hiç sorun değil. Zaten katlama yapacağımız için arada kayboluyor. Sizler yağı dikkatli bir şekilde her yerine değecek şekilde sürün. Videoda görüldüğü gibi katmer katlar gibi katlayıp kenara alıyorum. Hemen diğerlerini de yağ aşamasından gösteriyorum. Yağı sürüyorum. Katladığım ilk hamuru içerisine yerleştiriyorum. Tekrar katlayıp diğer hamuru seriyorum. Bu şekilde bütün yufkaları katlaya katlaya birbirinin içerisine saklıyorum. Son olarak sonuncuyu da hazırlıyorum. Katı yağını sürüyorum. Katladığım hamurları ortasına yerleştiriyorum. Kenarlarından katlıyorum. Daha sonra uygun bir tepsinin içerisine alarak buzdolabında yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru hazırladıktan sonra ben ilk etapta yağlı kağıt serdim altına, daha sonra üzerini streçle kapattım. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Yarım saat kadar dinlenen hamurumu masaya alıyorum. Altına biraz bol un serpiyorum masaya yapışmaması için. Eğer unu az kullanırsanız bir yerden yağlı olduğu için yavaş yavaş yırtılma olacağı için masaya yapışabilir. O yüzden biraz bol kullanın altına serptiğiniz unu. Merdane yardımıyla açtım. Kenarlarından yamuk olan kısımlarını kestim. Daha sonra videoda görüldüğü gibi 4 parmak olacak şekilde kesiyorum. Dilerseniz daha büyük veya daha da küçük hazırlayabilirsiniz. Benim hazırlamış olduğum boyut tam. Rulet yardımı ile kare şeklinde kestim.
Kenar kısımları çok fazla kare olmadı. O kısımlarını dilerseniz dikdörtgen olarak ikiye katlayabilirsiniz. Bu tariften toplamda 2 tepsi elde ettim. İç harcını yerleştiriyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra katlıyorum. Ben üçgen olarak katladım. Başka şekillerde katladığım milföy börek tariflerine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine, içli köfte tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Böreklerimi katladım. İlk tepsinin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırını mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. Bir 5 dakika kadar fırınımı ısıttım. 200 dereceye ayarladım. İlk etapta 200 derecede pişiriyorum. Son 5 dakikayı bir 180 dereceye kadar düşürüp o şekilde pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz sadece 200 derecelik fırında da pişirebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde pişirin. Böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Gerçekten inanılmaz oldu. Sizler de tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir tarif. Bir gün sonrasına kalsa bile kesinlikle yumuşama yapmıyor. Çıtır çıtır çok lezzetli. Bu arada kullandığınız unun baklavalık ve böreklik olmasına da dikkat edin. Ben sizler için hemen doku testine geçiyorum. Çıtır çıtır bir börek oldu. Sesini açacaktım ama maalesef benim küçük kızlar çok fazla gürültü yaptığı için sesini dinletemedim. Eminim çıtırlığını ekrandan da alabilirsiniz. Milföy böreğinden çok daha güzel oluyor. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.